Herkese yeniden merhabalar. Bugün çıtır çıtır nefis bir taş kadayıf tarifi vereceğim. Şahane oluyor. En pratik haliyle ve bütün püf noktalarıyla, ayrıntılarıyla anlatacağım. Ve hemen yapımına geçiyoruz. 1 yemek kaşığı mayamı kabıma aktardım. Üzerine 1 yemek kaşığı şekeri ekledim. Ve 1 su bardağı suyu ekledikten sonra biraz karıştırdım. Biraz karıştırdıktan sonra hemen dinlenmeye bırakıyorum. Bu arada şerbetimizi hazırlıyoruz. 3 su bardağı şekere 3 su bardağı su kullanacağım. Klasik su bardaklarıyla 200 milimlik su bardaklarıyla 3 su bardağı şekeri tencereme aktardıktan sonra üzerine 3 su bardağı suyu ilave ediyorum. Ve biraz karıştırıyorum. Dibe çöken şekeri üste çıkmasını sağlıyorum. Ve ocağa alıyorum. Ocağa aldıktan sonra kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika sonrasında hemen biraz limon sıkıyorum. Yani limonun yani 1 yemek kaşığı kadar limon sıkıyorum. Limonu sıktıktan sonra tam 20 dakika kaynadıktan sonra soğumaya bırakıyoruz. Bu arada dinlenmiş olan mayamı da hemen unumu ekliyorum. Ben sarı un kullanıyorum arkadaşlar. Halka tatlısında kullanılan sarı un bu. İrmik unu da deniliyor. Bu normal marketlerde bulunmuyor. Ancak toptancılarda veya internetten alabilirsiniz. İnternetten almak isterseniz Instagram'da yazarsanız linkini bırakırım, alabilirsiniz. Sarı un kullanmazsanız da 2 su bardağı una 1 su bardağı irmik kullanın. Aynı tarifi aynı yaptığım gibi siz de yapın. Şimdi 3 su bardağı sarı unumu koydum. Üzerine 3 su bardağı su ekledim. Daha öncesinde de mayaya 1 su bardağı eklediğim için toplamda 4 su bardağı su eklemiş oldum. 3 su bardağı sarı una 4 su bardağı su ekledim ve biraz karıştırdım. 1 çay kaşığı tuzumu da ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. Bunu en az 5 dakika karıştırmamız lazım. Çırpmamız lazım pürüzsüz olması için. Kıvam bulmak için 5 dakika çırpmamız gerekiyor. Ben daha pratik bir şekilde blender'a aktarıyorum. Burada 2 dakika boyunca çırpıyorum. Bunda daha kolay oluyor. Süzmemize de gerek kalmıyor ve daha rahat oluyor. Siz isterseniz mikserle de çırpabilirsiniz. Şimdi iyice çırpılan harcımızı tekrar kabımıza aktarıyoruz. Bunun tekrar dinlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Hemen pişirmeyin. Bir 10 dakika bekleteceğiz. 1 çay kaşığı kabartma tozu ekledim. Ve tekrar bir çırpıyorum. Kabartma tozunun çözülmesini sağlıyorum. Kabımın kenarını sildikten sonra kapağını kapatıp 10 dakika dinlendiriyorum. 10 dakika dinlenmiş hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak. Krep hamurundan birazcık daha ince olacak. Çok koyu olursa çok kalın olur, güzel olmaz. Tam kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi siz isterseniz 2 su bardağı un ve 1 su bardağı irmik kullanabilirsiniz. Tavamı ocağa aldım. Orta harlı ateşte. Şu an sıcak tavam, hemen 2 adet böyle kepçeyle döktüm arkadaşlar. Siz dilediğiniz gibi dökebilirsiniz. Pankek pişirir gibi pişiriyoruz. Bunu tek tarafı pişiriyoruz. Böyle sünger gibi olacak arkadaşlar. Böyle delik delik oluyorsa altını da çok fazla kızartmamıza gerek yok. Çünkü bir kızartma daha olacak. Yağda kızartacağız. Şöyle bir iki tane göstermek istiyorum. Pankek nasıl pişirirsek aynı şekilde bunu da bu şekilde pişiriyoruz. Böyle üstünde delik delikler oluyor. Sünger gibi küçücük küçücük delikler olur. O zaman hamurunuz tam olmuş demektir. Çok kalın yapmayın, çok kalın dökmeyin. Çok böyle incecik de olmasın arkadaşlar. Tam görüntüde gördüğünüz gibi olacak. Bakın üzeri tam kuruyor. Ama ters taraf çevirip pişirmiyoruz. Böyle sünger gibi delikler oluştu mu bu pankekiniz hazır olmuş oluyor.
Çok yüksek ateşte yapmayın. Çok kısık ateşte de yapmayın. Çok kısık ateşte çok kuruyacaktır. Ve bütün hepsini bu şekilde hazırladım. Bir temiz bir bezin üzerine koydum. Çünkü bunları eğer bir tepsiye veya bir naylonun bir poşetin üzerine koyarsanız buhar olur. Hamurlaşır, güzel olmaz. Şöyle temiz bir bezin üzerine koyun. Bütün hepsi bittikten sonra içine ceviz koyuyoruz. Ve böyle birbirine yapıştırıyoruz. Soğumasını beklemenize gerek yok. Ilık olması yeterli. Çok sıcak sıcak olmasın. Ilık olması yeterlidir. Ve çok kolay birbirine yapışıyor. Böyle ellerimizle iyice sıkıyoruz. Çok iyi sıkın ki pişerken açılmalar olmaması için. Şöyle iri iri doğradığım cevizleri de ekliyorum. İstediğiniz kadar cevizi ekleyin. Bir tatlı kaşığı veya 1,5 tatlı kaşığı kadar içine koymanız yeterli olacaktır. Bütün kadayıflarımı bu şekilde hazırlıyorum. Kızartırken de püf noktaları var, oralarda göstereceğim arkadaşlar, söyleyeceğim. Hamurlaşmaması için ne yapmanız gerektiğini de anlatacağım. Şurada cevizleri iyice sıkıştırıyorum ve kadayıfların ağzını iyice kapatıyorum. Aslında tatlıların, şerbetli tatlıların arasında en kolay tatlı da budur arkadaşlar. Çok kolay gerçekten. Çok da lezzetli de çok da güzel oluyor. Yani bunu tutturmamak da zor. Yani bunu genelde herkes tutturabilir diye düşünüyorum. Şöyle bütün taş kadayıflarımı hazırladım. Çok bereketli çıkıyor. Çok kadayıf çıkıyor arkadaşlar. Hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra tavama yağ koydum ve ocağa koydum. İyice kızan yağın içine kadayıflarımı atıyorum. Orta harlı ateş olacak. Ne kısık olacak ne yüksek olacak. Yüksek olursa birden pişecek ve kadayıflarınız hamur hamur olacak. Bu bir püf noktasıdır arkadaşlar. Mutlaka orta harlı ateşte sürekli çevire çevire kurutuyoruz. Yani hem pişiriyoruz hem kurutuyoruz. Birdenbire pişmemesi lazım. Kısık ateşe de koyarsanız çok kendini salar, çok yağ da çeker. O yüzden orta harlı ateşte sürekli çevirerek ve nar gibi kızarmasını sağlayın. Ondan sonra çıkarın. O zaman taş gibi kadayıflar yapmış olursunuz. Daha sonrasında da yumuşama olmaz. Şerbetiniz de soğuk olacak. Kadayıflar sıcak olacak zaten. Ateşten yağdan çıkardığımız gibi atıyoruz içine. Şimdi iyice kızaran kadayıflarımı en az 10 dakika, kızarması da uzun sürüyor. Burada biraz sabırlı olacaksınız. İyice kızaran kadayıflarımı çıkarıyorum, kevgir yardımıyla iyice süzerek şerbetin içine atıyorum. Şerbetin içinde de çok fazla bekletmeyin. 30 saniye ile 1 dakika arasında kalması yeterlidir. Çıtırlığı gitmemesi için bu püf noktalarına lütfen dikkat edin. Ve şerbetten de süzerek çıkarıyorum. Bütün kadayıflarımı bu şekilde kızartıyorum. Şerbetin içine atıyorum ve süzerek çıkarıyorum. Çok fazla şerbette bekletmiyoruz ama tavada pişerken uzun uzun pişiriyoruz arkadaşlar. Orta harlı ateşte uzun uzun pişirin ve şerbetini atıp çıkarın. Bu kadar kolay ve pratik aslında. Sadece dikkat etmeniz gereken püf noktaları var. Onları dikkat ederseniz şahane böyle nefis taş kadayıflar yapmış olursunuz. Bakın çıtırtı duyuyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten çıtır çıtır, çok lezzetli, çok güzel oldu. Ve buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetler, şifalar olsun inşallah.